Herkese merhabalar. Yeni bir Seyret Öğren videosunda, kutu açılımında sizlerle beraberiz arkadaşlar. Bugün sizlere kaşık dijital teraziden bahsedeceğim. Daha doğrusu kutu açılımından bahsedeceğim arkadaşlar. Ürünümüz Kiwi marka dijital kaşık terazisi KKS 1105 modeli oluyor. Bu ürün aşağı yukarı 6-7 ay kadar önce BİM'de satışa sunulmuştu. 19 lira 90 kuruştu hatırladığım kadarıyla. Sonuç itibariyle şu anki piyasa fiyatı da belki 40-50 lira civarındadır. Ürünün kutu içeriğine bakacak olursak arkadaşlar bu şekilde BPA içermediğini, hassas tartı yaptığını, bir seferde 300 mililitre tarttığını kapasite olarak, kapak kaşık kısmının yıkanabildiğini, darası alındığını, 2 alkalin pille, ince kalem pille çalıştığını ve açma kapama tuşu olduğunu, yan tarafında da Türkçe dahil olmak üzere diğer dillere çeviride olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Ürünümüzü açacak olursak şu şekilde. Bu ürün geldiğinde çalışıp çalışmadığını kontrol için ben ürünü açtım. İçinden pil de çıkıyor ayrıca. Pilini de taktım arkadaşlar. Onun dışında bir de kullanım kılavuzu mevcut ürünün. Evet. Ürünün kullanım kılavuzu da bu şekilde kalın bir kullanım kılavuzu. Türkçe dahil, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce gibi dillere çevrilmiş arkadaşlar. Şimdi ürünümüze gelecek olursak az önce de belirttiğim gibi ürünümüzü kalem pille çalışıyor şu şekilde. Çalışıp çalışmadığını kontrol için beraberinde gelen pilleri ben takmıştım öncesinde. Ürünün şu kısmı ince bir plastik ve içinde de arkadaşlar 1'den 3'e kadar bölümler mevcut. Birinci kısım, alt kısım, birinci kısım 15 mililitre, ikinci kısım 30 mililitre, üçüncü kısım 45 mililitre tartıyor. Yani 15 mililitre Avrupa ölçü birimine göre 1 TBSP şeklinde yazılmış. Güzel bir detay. Böyle bu şekilde ölçü de var. Ola ki piliniz arızalandı, ürünü tartamadınız. Buradaki çizgilere bakarak ürünü tartabilirsiniz. Bu da güzel bir ayrıntı. Ürünün kısmı şu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu kısmın kullanım kılavuzunda yıkanabildiğini, bulaşık makinesinin yıkanabildiği yazıyor. Ancak benim size tavsiyem bulaşık makinesi için pek uygun olabileceğini ben düşünmüyorum. Neden diyecek olursanız ince bir yapıya sahip. Artı onun dışında bulaşık makineleri bildiğiniz gibi cam bardakları bile zaman içerisinde çizebiliyor, aşındırabiliyor. Sonuç itibariyle bu ürünü elde yıkamanız, musluk altına elde yıkamanız mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Bunu takıyoruz tekrar yerine. 3 tane tuşumuz var. Açma kapama, hold yani hafızaya alma ve hafızaya alan ürünlerin toplamını verdiğini gösteren tuşlar mevcut. Dijital ekranımız mevcut ve pil kısmı mevcut. Arkasındaki plastik aksamı gayet sağlam gözüküyor. Üstteki gri kısmı biraz hani tuhaf gibi gözüküyor. Belki renginden dolayı öyledir ama sonuç itibariyle hani 20 liralık 40 liralık bir üründen de fazla ciddi bir kalite beklemek yanlış olur arkadaşlar. Bu ürünle alakalı şunu söyleyebilirim. Bu ürünle tartım yapacaksanız elde tartım yapmak zor diye düşünüyorum. Şöyle ki örneğin mesela açıyoruz ürünümüzü. Dijital ekranda şu 00 rakamını görmemiz gerekiyor. Ama elimize aldığımız zaman çok hassas olduğu için cihaz gramajlar oynayabiliyor. Bunu da hani tartarken tutturmak biraz belki zor olabilir. Dolayısıyla bu şekilde sabit bir yere koyup tartmanız, darasını alıp tartmanız daha kolay olacak. En azından ben o şekilde yapıyorum. Bu ürünün özellikle günümüzde pandemi dönemine denk gelmesi amacıyla herkes artık evinde özellikle ekmek yapıyoruz. Ekmek yaparken bazen kuru maya veya şeker veya sıvı yağ tartabiliyoruz. Sonuç itibariyle hassas ölçümler yapabildiği için örneğin 2 gram, 5 gram, 1 gram hatta 0,5 gram ölçtüğü için bu tarz hassas ölçüm yapabildiği için tercih edilebilir. Onun dışında evinde ufak bebekleri olanlar belki gramaja yönelik gıda ile besleyebilirler. Ayrıca bu ürün onlar için de uygun olacaktır arkadaşlar. Ürün için neler söyleyebilirim diye baktığımız zaman buradaki kaşık arkadaşlar 15, 30 ve 45 mililitre ölçüm yapabiliyor. Az önce de söylemiştim ben bunu. Bunu ölçüm yaptıktan sonra buradaki hold tuşuna basılı tuttuğunuz zaman boşalttıktan sonra ürünü tekrardan ikinci bir 15, 30 ya da 45 mililitre tartıp en sonunda tartım yaptıktan sonra
unit tuşuna yani toplama tuşuna bastığınız zaman toplam değeri ne kadar ölçüm yaptığınızı da görebiliyorsunuz ki bu da güzel bir örnek. Sadece 300 mililitre ölçüyor diye düşünmemek gerekir. Totalini aldığı için bunu bu şekilde kullanabiliriz normal tartı olarak. Ben bunu niye aldım? Özellikle gerçi benim evimde normal 5 kilograma kadar tartabilen hassas terazi var. Ancak az önce de belirttiğim gibi o tarz teraziler bazen 1 gram, 2 gram zor tartıyor, göstermeyebiliyor. Emin olmak adına böyle bir ürün ihtiyacı düşündüm. Az önce de belirttiğim gibi örneğin 2 gram ya da 1 gram maya kullanacaksınız ya da tuz kullanacaksınız ya da şeker kullanacaksınız veyahut da az bir sıvı kullanacaksanız böyle bir ürüne mutfak içerisinde ihtiyaç oluyor. Özellikle bizim Türk kültüründe yemek kaşığı, çorba kaşığı, tatlı kaşığı, çay kaşığı ölçüleri var. Ben bu tarz ölçü birimi bile demeyeceğim. Onlara katılmıyorum. Çünkü herkesin evindeki çorba kaşığı, çay kaşığı, tatlı kaşığı, çay bardağı, su bardağı ölçüleri farklı olacaktır. Bu da yanlış sonuç almamıza sebep verecektir. Dolayısıyla artık yani zaman değişti. Bu tarz ürünlere geçmekte fayda var diyorum. Eğer doğru sonuç almak istiyorsak arkadaşlar. Ürün hakkında çok fazla bir şey söyleyemem. 2 tane pille çalışıyor. Ölçüm yaptığını, toplamını aldığını ve açma kapama tuşunu kısa bir süre bastıktan sonra çalışıyor ve eğer kullanmıyorsanız 1 dakika sonra kendisi otomatik olarak kapanıyor arkadaşlar. Evet, bu ürünle ilgili söyleyeceklerim benim bunlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğenip bildirim sesini de açarsanız bu tarz videolar geldiğinde ilk siz haberdar olacaksınız arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyi günler arkadaşlar.